Merhaba arkadaşlar, ben Karot. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Arkadaşlar, bugünkü videomuz biraz daha farklıdır. KVK2 veya sezon 2'deki komutanlarımız hangileri kullanabiliyoruz? En sağlam kıtalarımız hangileridir arkadaşlar? Bunları teker teker bu videoda size söylüyorum. Ancak bu videoyu izlemeden önce kesinlikle ve kesinlikle bir beğeni atarsınız, çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda artık siz de kendi düşüncelerinizi söyleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi sezon 1 biter bitmez zaten birçok komutanımız geliyor. Yani sezon 1'deki en iyi komutanlardan bahsedersek gerçekten YSG'dir. Ondan harici hiçbir şey yoktur. Yani diğer komutanları vazgeçebiliyorsunuz. Martel gibi veya diğerleri gibi. O yüzden böyle bir şey gerek yoktur. Ama ben size bugün KVK 2'deki tüm komutanlar hangileri en iyisilerdir söylüyorum. Şimdi free to play'lere ben size söyleyeyim. KK 1'e kadar yani bir free to play yani para harcamayan bir oyuncu bir komutan fullleyebiliyor. O da tabii ki bellidir. Her komutan yani ben size söylüyorum piyadeyseniz, okçuysunuz, süvariyseniz bir komutan olmazsa olmazdır diye düşünüyorum. O da kesinlikle ve kesinlikle YSG'dir. Geri kalanın hiçbir komutanın altın kafa basmanıza arkadaşlar doğru olamaz. Pay to win'sanız o farklıdır ve pay to win'ler KVK 1'deki kullandığı kıtalar çok basittir yani. Totmos YSG 5551 Totmos artı YSG bu bir kıta. İkinci kıta Martel, Santuzu, Minimato, Chow Chow, ne bileyim Richard Athelflaed 5 kıta yani. Hatta beşincisi de vardır arkadaşlar sağlam bir şekilde. Onları zaten önceki videoda size söylemiştim. Ama bir free to play'seniz KVK1'de bir komutan fullleyebiliyorsunuz maksimum. O da YSG'dir. KVK2 biraz daha farklı oluyor. KVK2'deki yeni güncellemeleriyle birlikte piyadelerin 3 komutanı geliyor. Yani birisi Konstantin arkadaşlar. Ben size böyle bir şekilde Konstantin'i izah edeyim. Konstantin iyi bir komutandır ama garnizon komutanı arkadaşlar. Yani garnizon komutanıdır. Bir free to play'e az para harcayan bu komutanı asla ve asla kullanmamalıdır. Asla ve asla altın kafa basmamalıdır arkadaşlar. Bunları size söyleyeyim. 2 tane mi 3 tane mi geliyordu bilemiyorum. Tam hatırlamıyorum ama burada bu komutan vardı. O yüzden bunu yapmanızı hiçbir şekilde önermem. Hemen onun ardından arkadaşlar tabii ki 3 tanedir. Ben söylediğim gibi buradan Alex'imiz vardır. Alex zaten bütün komutanlarınız yani birisi piyade, okçuları herkese KVK1'de YSG'si varken arkadaşlar KVK2'nin en sağlam komutanlardan birisi tabii ki Alex'tir. Piyadelerin olmazsa olmazı Alex'tir arkadaşlar. Hala da söylüyorum. Gerçekten bu komutan fulllemesi gerekiyor. YSG'niz varsa KVK1'de, KVK2'de de Alex'i fullliyorsunuz ve tadından tabii ki yenmez bir kıtanız oluyor. Ancak Alex'iniz varsa arkadaşlar, YSG'niz varsa piyade bir komutan fulllemek istiyorsunuz. Yeni komutanı tabii ki çok basittir ve çok bellidir. Çoğuktur. Çoğuk çark komutanı arkadaşlar. Çoğuk'u bulursak çok iyi olur aslında ama Çoğuk burada. Çoğuk KVK2'de yeni geliyor. Darbe hasar faktörü var 1500. Bir komutan bir kişi yani KVK1'de bir şey yapmadıysa burada tabii ki Çoğuk'u fullleyebiliyor. Çoğuk alan etkili, piyade komutanı, darbe hasarı. Gerçekten çok sağlamdır. Yani eğer ki bir piyade yani tek bir kıta piyade oynuyorsunuz Alex Çoğuk gerçekten iyidir. Ama piyade değil ben YSG'yi fulllemişim. Çoğuk mu? Alex mi? Kesinlikle ve kesinlikle ben Alex'i söylüyorum arkadaşlar. Bunu da size sağlam bir şekilde söylüyorum. Bu komutan da Chuck'tan geliyor arkadaşlar. Yani piyadelerin defteri her türlü ya Alex YSG'dir ya Alex yoktur. KK2'de en sağlam kıtalardan. Ki pişman olmayacaksınız Alex YSG'de size söyleyeyim. Ama çok da gerçekten çok sağlamdır. Ondan sonraki arkadaşlar süvarilerdir. Süvariler bir tık daha farklı oldu. Yani süvariler KK2'de 4 tane komutanı var. 4 tane komutanı bahsedersek arkadaşlar KK1'de eğer ki YSG yaptıysanız arkadaşlar benim tavsiyem size en ucuz komutanlardan birisi de Selahaddin'dir. Selahaddin burada ucuzdur. Yani 5-5-5-1 bir şekilde kullanabiliyorsunuz. YSG'niz yoksa ne yapacaksınız? Selahaddin full yani Selahaddin 5-5-5-1 artı full atletlikle. Ya 5-5-1-5 atletlikle gayet güzel bir şekilde Selahaddin iş yapıyor. Yeni 2 tane gelen komutanı da vardır. Yani 2 tane komutan buradan bir sonrası da söyleyeyim ilk başında. Cengiz Han. Cengiz Han süvari komutanı
tabii ki validen geliyor Cengiz Han. Cengiz Han'ı Krakenler veya balinalar kullanıyor. Selahaddin Cengiz Han rally lideri gerçekten veya tek birim sağlam bir garnizon tutuyorlar arkadaşlar. Size bunu söyleyebilirim. Gerçekten Cengiz Han sağlamdır arkadaşlar. O yüzden yani sadece Krakenler için garnizonu sağlam tutuyor ve Krakenler burada validen 600 kafa basıyor. 600 kafayı validen alıyorsunuz. 90 kafayı da basın fullleyin. Ancak hiçbir şekilde altın kafaya basmaya bir değeri yoktur. Ondan sonraki süvari komutanlarımızdan bahsedersek arkadaşlar birisi tabii ki Takeda'dır. Benim Takeda'm yok galiba. Hala Takeda'm yok arkadaşlar benim galiba. Bilmiyorum da Takeda Bertrand. Bertrand'a bakalım ilk başında. KVK 2'de gelen bir komutanımız daha vardır arkadaşlar. Yani yeni eklendi. Bertrand. Bertrand süvari çok yoğunluk combo. Bertrand aslında iyi bir komutandır, iyi bir çocuktur, iyi bir adamdır. Ama free to play'in işi değildir. Bu bir Kraken'in işidir. Bir pay to win'in işidir. Siz asla bu komutana yaklaşmayın arkadaşlar. Ama açık alanda kullanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bu komutanı zaten KVK2'de geliyor ve hem de bu komutanı takaslayabiliyorsunuz. Bertrand Takeda. Ama ondan sonrası komutanımız arkadaşlar Takeda'dır. Yani Takeda'yı buradan bir bulursak inşallah, kör olmadığım süreçte Atilla'yı gördük. Takeda'mız kaldı. Takeda nerelerde? Burada. Takeda. Takeda'da süvari çok yoğunluk hareket. Açık alanda. Yani eğer ki süvariler iki kıta süvari KVK2'de oynamak istiyorsa Selahaddin Cengiz Han ya Selahaddin Atillflayd, ki benim önerim Selahaddin Atillflayd'dir. Tabii ki Bertrand, buradan da Takeda Shingon'la beraber balinalar, krakenler kafası varsa bunları yapıyorlar. Ama free to play'lerin işi değildir aslında Takeda Shingon ve Bertrand. Bunu da size söyleyeyim. Ve ondan sonrası okçular. Arkadaşlar okçuların zaten olmazsa olmaz diye bir kıtası var. Bir komutanı vardır, YSG. YSG'yi fulllemeyen bir oyuncu yok bence. Benim gördüğünüz gibi uzun bir süredir hiç kullanmadım. Bir komutan bile 43 milyon birleşi var. Yani alan hasarı ile ilgili gerçekten burada alan etkili ve uzmanlığı ile birlikte tabii ki çember bir şekilde kıtası sağlam bir şekilde vuruyor arkadaşlar. Ve o yüzden YSG kesinlikle KVK1'de fullenmeli. Yani Kosonoki YSG kullanabiliyorsunuz KVK1'de. KVK2'de neler oluyor arkadaşlar? KVK2'de bir tık daha farklı oluyor. Ya hatta KVK1'den de böyle bir şekilde birçok kişi arkadaşlar 5-5-5-1-1 Totmos yapıyorlar. Yani yanında bir Totmos oluyor arkadaşlar. Totmos gerçekten 5-5-5-1 KVK1 ve KVK2'yi de rahat bir şekilde geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Altın kafaları biriktirerek çok daha farklı bir yerlere gidiyorsunuz. Yani KVK2'de de bir kıta oynarsınız daha mantıklıdır. 3 kere de KVK2 oynarsınız. Şimdi de aynı şekilde söylüyorum. Totmos YSG'niz varsa bence başka bir komutana gerek yoktur. Ama 3 tane komutanı daha geliyor arkadaşlar okçuların KVK2'de. Birisi Tomris'tir. Tomris okçu, işgal, saldırı. KVK2'deki garnizon ve rally lider yani. Tomris YSG Tomris KVK2'de garnizonda gayet sağlam bir şekilde iş yapıyor. Rally liderleri ise tabii ki Edward Tomris yapıyorlar ve sağlam bir şekilde rallyleri iş yapıyor. Ama bir free to play işi değildir. Ondan sonrasındaki bir komutandan bahsedersek burada Edward var. Arkadaşlar Edward gerçekten güçlüdür. Ancak bunu fulllemeye hiç gerek yok. Ve fulllemeye değmez. Çünkü öfke gerekmesini 1350. Bütün komutanlar 1000 öfkeyi gerekirken bu komutan 1350. Yani her ne kadar da doğrudan hasar faktörü yüksekse hiçbir şey yaramıyor aslında. O yüzden free to play'leri hiçbir şekilde önermem. Ancak KVK1'de bir komutan yani birisi, o yüzden bu iki komutan da asla kullanmayın. KVK1'de birisi arkadaşlar yani YSG'yi fulllediyse KVK2'de de bir komutan okçu sağlam oynamak istiyorsa yani kafayı yok 5-5-5-1 tutmuyorsa YSG KVK2'de gayet güzel bir şekilde iş yapıyor. Anca ben sağlamından bir kıta okçu istiyorsam kesinlikle okçu çok yoğunluk beceri bir Cyrus geliyor. Cyrus da Chart'tan geliyor ve okçuların neredeyse olmazsa olmaz bir komutan oluyor. Cyrus YSG KVK2'de herkesinin canını öyle bir okutur ki size anlatamıyorum. Kafanız varsa KVK2'de de 3 KVK2 oynuyorsunuz, kesinlikle ben Büyük Cyrus'u
size öneriyorum. Bu komutan gerçekten bir dehşettir. Yani bu komutan fazlasıyla güçlüdür. O yüzden okçuların olmazsa olmaz KK2'deki de Büyük Cyrus tabii ki oluyor. Şimdi gelelim tekrardan ve sonuna kadar, yani basit bir şekilde böyle bir şey söyleyeyim. Özetle. KVK2'de tek bir kıta piyade, tabii ki Alex çok bir piyade. Full bir piyade, sağlam bir piyade, 3 defa KVK2 oynuyorsunuz. Alex çok gerçekten mükemmeldir. Yani Kerga 1'de yatırım yapmanızla bir mantığı yok. Alex çok fazlasıyla size leş puan kazandırıyor. 2 komutan fullleyemiyorum. YSG'm vardır. Alex YSG yaparsınız. Suarelerin tabii ki hani burada Martel Piros falan iş yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Ama ben KVK2'deki komutanlardan sadece bahsediyorum. Yani Alex Martel de gayet güzel bir iş yapıyor. Alex Piros da gayet güzel bir iş yapıyor. Bunları da size söyleyeyim. Tek kıta Suare oynamak istiyorsunuz, YSG'niz varsa 5-5-5-1 Selahaddin 3 kıtaya, 3 KVK'ya kadar sizi rahat bir şekilde götürür. 5-5-5-1 Selahaddin, arkasına da bir YSG koyun. 3 KVK 2'yi oynuyorsunuz, bu kıta sizi 3 KVK rahat bir şekilde tatmin ediyor ve 700 milyon üstüne aynı şekilde piyadedeki nasıl 600-700 milyon KP kasabiliyorsunuz 3 KVK'da, bu da aynı şekilde rahat minimum kasabiliyorsunuz. Ama yok. Ben gerçekten daha sağlam oynamak istiyorsam bence yok. Bertrand tabii ki Take'da vardır ama sizin bir işinize yaramıyor arkadaşlar, size söyleyeyim. Hiç önermem bu kıtayı. Okçuları ise tabii ki KVK1'de YSG'yi fullleyen vardır. KVK2'de kafası yoktur. Tabii ki 5-5-5-1 3 kıta 5-5-5-1 Totmius artı YSG iş yapıyor. Ama gerçekten çok fazlasıyla ve çok sağlam bir leş puan kasmak istiyorsanız Büyük Cyrus YSG olmazsa olmaz. Fazlasıyla öfke dolduruyorlar. Yani burada gördüğünüz gibi birinci becerisiyle öfke gerekmesini bindir ama arkadaşlar takır tukur burada o öfkeyi dolduruyorlar arkadaşlar YSG ile beraber. Burada sağlam bir şekilde iş yapıyor arkadaşlar ve 50 bir öfke de kazanıyor burada. YSG'de de 100 öfke kazanıyor, 150 yani. Her turundan arkadaşlar 850 öfkeyle biz rahat bir şekilde bunu kullanabiliyoruz. Yani demek istediğim şey, bu ikili 3 KK'ya rahat bir şekilde sağlamından size KP kastırıyor. Bunlar KK2'deki tüm özetlerimdir arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Eğer ki beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve abone olmayı asla unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.